Bismillahirrahmanirrahim. 14. sözün hatimesini okumaya başlamıştık. Sevgili dostlar, ilk paragrafını okumuştuk. Hemen yeniden baştan alarak bu bölümü tamamlayacağım inşallah. Gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mel hayatud dünya illa meta'ul gurur. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür uçamıyor. Başını kuma sokuyor ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda. Avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Bu deve kuşu örneğini dün açıklamıştım. Geniş anlamaya çalışmıştık. Onun için geçiyorum. Ey nefis! Şu temsile bak. Gör. Nasıl dünyaya hasrı nazar, aziz bir lezzeti elin bir eleme kalbeder. Yalnız yani tek dünya için yaşamak, bütün nazarını dünyaya hasretmek, ahireti unutmak, aziz bir lezzeti elin bir eleme kalbeder. Yani dünyadan bile aziz, onurlu bir şekilde lezzet alabilecekken onu elin bir eleme dönüştürür. Mesela şu kariyede yani Barla'da iki adam bulunur. Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam, ahbapları, dostları %99 İstanbul'a gitmiş. Şu adam İstanbul'a müştaktır. Orayı düşünür, ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git, sevinip gülerek gider. Yani zaten oraya gidecek, oraya gideceği hatırlatılsa bundan üzüntü duymaz, sevinip gülerek gider. İkinci adam ise %99 dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar, bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare adam ise bütün onlara bedel, yalnız bir misafire ünsiyet eder. Yani o da misafir, o da gidecek ama ona tutunmaya çalışır. Bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim, alamı firakı, ayrılık elemlerini dostlarından, hadsiz dostlarından ayrılık elemlerini kapamak ister. Evet, ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada demek İstanbul diye verilen örnek, kabrin öbür tarafı, ahiret. O Barla, yani Barla köyü de bu dünya. Barla köyü bu dünya, İstanbul, ahiret. %99 dost ve sevdiklerimiz oraya gitmişler. Burada kalan bir iki tane onlar da gidecekler. Biz de gideceğiz. Ama nereye gideceğiz yani? Dost ve sevdiklerimizin yanına gideceğimizi bilirsek, oraya hazırlanırsak bir de tabii İstanbul'da yaşamak zor, çok para lazım değil mi? Oradaki iyi imkanlarla hayatı devam ettireceğimiz şekilde bir hazırlığımız varsa gitmek bize zor gelmez. Sevdiklerimizin yanına gidiyoruz çünkü. Ahiret de öyle. Bu da %99 abartılı bir rakam gelebilir. Öyle değil. Yani sadece tanıdıklarımız değil, dostlarımız, sevdiklerimiz diyor. Sevdiklerimiz içerisinde kim var? Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri. Bütün peygamberler var. 124 bin, bir rivayete göre 224 bin peygamber var. Değil mi? Allah'ın sayısız melekleri var mesela. Orada onları göreceğiz. Onlar sevdiklerimiz. Geçmiş tarihimizin büyükleri, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler, Süleymanlar, Selimler, değil mi? Dedelerimiz, kendi ecdadımız. Hep orada yani. Bütün bunları düşünürsek burada kalanların gerçekten %1 olduğunu, %99 dost ve sevdiklerimizin ahirette olduğunu, bizi beklediklerini tam anlamış oluruz. Şimdi bu örnekten sonra şöyle hitap ediyor. Ey nefis! Başta Habibullah, Allah'ın sevgili peygamberi
Aleyhissalatu vesselam, anam babam canım sana feda olsun diye sahabilerin bütün canlarıyla bağlandıkları Peygamber Aleyhissalatu vesselam başta olmak üzere bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup, başını çevirme. Merdane, kabre bak, dinle, ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak, ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Yani hep dünya bizden ne istiyor? Hayatın istedikleri nedir? Değil mi? Bunu düşünüyor insanlar. Bir de ölümün istediği var. Değil mi? Merdane, mertçe ölüme bak, ölümü dinle. Ölüm ne ister? Ölüm ne ister senden? Yani ölüm niçin var? Ölüm ötesinin senden bekledikleri neler? Oraya nasıl hazırlanabilirsin? Değil mi? Sonsuz hayat. Bu problemi insan çözerse hayat problemleri daha kolay çözülür. Yoksa ölüm problemini çözmezse hayat problemini de çözemez. Yani bizim handikapımız önce hayatı kazanmaya çalışıyoruz. Dünya hayatını, dünya problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Öteki ölüm problemini göz ardı ediyoruz. Onu göz ardı edince ama alttan alta o bize kaygı veriyor. Bu sefer o kaygılar, korkular içerisinde dünya problemlerini de kolay çözemiyoruz. Onlar büyüyor gözümüzde. Halbuki ölüm ve ötesi sonsuz hayat problemi öyle büyük bir problem ki yani o bir tarafta dururken insan dünya problemlerini de kolay çözemez. O konuda kafası rahat olunca rahat bir kafayla dünyanın problemleri de zaten büyük olmaktan çıkar, küçülür ve çabuk çözülür. Evet. Onun için nefsimize başta kendi nefsine söylüyor zaten. Ey nefis diye biz de kendi nefsimize bu hakikatleri her gün tekrar dikte etmeliyiz. Nefsimize dikte etmeliyiz, hatırlatmalıyız. Ey nefis, başta Habibullah, bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdane, kabre bak, dinle, ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. İkinci adam, değil mi? Onun da sevdikleri gitmişti ama nereye gittiklerini bilmiyordu. Ahiret inancı yok çünkü. Ne görünür yerlere sokulmuşlar. Onlar da öyle hayali bir şeyle avunuyorlar. Burada kalanlara tutunmaya çalışıyorlar. Evet. Meşhurlardan birisi ölmüştü. Bir yazar işte onun cenazesini anlattıktan sonra işte o şimdi diyor uzayın derinliklerinde, okyanusların derinliklerinde, uzayın sonsuzluğunda ne demekse yani ahiret demiyor da o yaşamaya devam ediyor diyor. Oraya gidiyor diyor. Nasıl bulacaksın sen onu okyanusta? Okyanusta kaybolan bir insanı nasıl bulursun? Uzayın derinliklerinde, değil mi? Sonsuzluğunda kaybolan bir insanı nasıl bulursun? Yani ahiret de şunu, ahiret Allah bizi buluşturacak de, değil mi? Daha güzel bir teselli değil mi yani? Gerçek imanın verdiği teselliyi nerede bulabilirsin? Değil mi? Aziz bir izzeti elim bir eleme kalbetmek işte. Yukarıda söylediği şey bu. Şimdi birkaç nefsimizin yine bizi aldattığı birkaç nokta var. Onları dile getirecek. Ey nefsim deme. Demek diyor, nefis böyle diyor ama deme diyor. Zaman değişmiş. Asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Hayata perestiş eder. Derdi maişetle sarhoştur. Yani bu zaman yani böyle bir zaman işte. Değişik bir zaman. Uzay çağı, bilim çağı, değil mi? Asır başka bir asır. Böyle deme.
Zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derdi maişet var, yani geçim derdiyle herkes sarhoş. Benim de geçim derdim var. Böyle deyip de kendini aldatma. Neden böyle deme? Çünkü ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalp olup başkalaşmıyor. Aczi beşeri, fakrı insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Ya, böyle değişen şeyleri bahane yapıp insanın hakikatten uzak kalmasına karşılık, yani nefsin bahanesi bu veya nefisperest insanların bahanesi, çözüm ne? Nefsimize değişmeyen şeyleri hatırlatmak. Değişen şeyleri bahane göstermesine karşılık değişmeyen gerçekleri tokat gibi yüzüne vurmak. Ölüm değişmiyor. Ahiret yolculuğu kesilmemiş. Ahirete giden yolculuk durmamış. Kabir kapısı kapanmamış. Ne diyorsun? Değişen şeyler. Değil mi? Değişen şeyler. Bu değişmeyen gerçekleri nasıl unutturur? Değişmeyen gerçekler, onları da değiştirelim. Madem gücümüz yetiyorsa. Tamam, bu meseleyi kapatalım. Ama kapatamayız. Bir gün bir sınıfa girdim. Öğrenciler seçmeli derslerden birinde Peygamberimizin hayatı seçmeli dersi tahtaya yazmışlar. Artık gıcığına mı? İmam hatipler kapatılsın, seçmeli dersler kaldırılsın filan diye. Allah Allah. Ben de bir şey demedim yani, sınıf defterini imzaladıktan, yoklamayı aldıktan sonra bir çizgi çizdim. Altına yazdım. Ölüm öldürülsün. Kabir kapısı kapatılsın. O diye sınıftan bir uğultu filan. Öyle. Hadi bunları yapın. Bunları yapın. Değil mi? O zaman gerek yok yani. İmam Hatip'e de gerek yok. Kur'an kursuna da gerek yok. Camilere de gerek yok. Cami kapılarını da kapatalım. Siz kabir kapısını kapatın. Biz de cami kapılarını kapatalım ya. Değil mi? Kabir kapısını kapatamadıkça, ölümü öldürmedikçe, değil mi? Cami kapısını da açık tutmak zorundasın yani. Nefsine bunu söyle. Camiye de gelmek zorundasın. Ya bir gün zaten geleceksin. Kendi isteğinle gel ki, değil mi? Bağlı ve kelepçeli olarak götürülmeden önce diyor. Mesnevi'de geçen nefis bir ifade. Bağlı ve kelepçeli olarak götürülmeden önce Allah'ın davetine kendi isteğinle katıl. Kendi isteğinle icabet et. Ya. Evet. Bu Risale-i Nur'da bu yaklaşım, yani ölümü böyle balyoz gibi nefsin başına vurmak, şeytanı ölümle susturmak hakikati veya şeytanlaşmış insanları ölümle susturmak hakikati çokça işleniyor. Mesela 7. sözün sonunda da var, okuduk, geçmişte kaldı. Değil mi? Diyor ki seni sefahete ve günaha çağıran şeytana ve o adama dersin diyor. Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek, aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim. Yoksa sus hey sersem. Bu zat-ı semavi dediğini desin. Evet, böyle onu susturabilirsin. Yani ölüm öyle bir silah ki onun yenemeyeceği hiçbir güç yok. Değil mi? Ölüm silahını iyi kullanan insan herkesi yener. Çünkü ölümü kimse yenemez. Ölümü sadece sonsuzluk inancı yener. Sonsuzluk inancı, dünyevi hiçbir güç, kuvvet ölümü yenemez.
Ölüm silahı bütün silahları susturur. Bütün silahları mağlup eder. Onu hem nefsimize karşı, hem nefisperest insanlara karşı, hem şeytanları dinleyen insanlara karşı kullanmamız lazım. Ölüm var. Evet, burada bunun bir örneğini gördük. Efendim, hem deme, yine başka bir husus, ben de herkes gibiyim. İşte böyle de diyorlar ya, herkes cehenneme giderse, herkes mi cehenneme gidecek? Yani herkes, bu kadar insan, ben de herkes gibiyim. İşte herkes yanarsa biz de yanarız canım. Vay. Herkes yanarsa biz de yanarız. Kolay zannediyor yani. Değil mi? Böyle deme. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Bir defa herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Oradan öteye yalnız gideceksin. Amellerinle baş başa kalacaksın. Kabrinde yalnız kalacaksın. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Şimdi bu dünyada biraz psikolojik olarak, yani musibette beraber olmak gibi bir teselli var. Mesela bir öğrenci diyelim bir sınıfta sınavdan zayıf aldı ama yani sınıfın çoğu zaten zayıf aldı diyelim. 30 kişilik sınıf, 20'si zayıf aldı. O da onlardan birisi. Değil mi ya? Herkes zayıf aldı zaten. Hoca döktü der yani. Hoca döktü. Herkesin zayıf alması biraz onun için teselli olur. Yoksa sadece o alsa zayıf veya birkaç kişi alsalar daha çok üzülür tabii. Daha çok üzülür. Halbuki şeyde değişiklik olmuyor yani normalde kaybında bir değişiklik olmuyor. Matematiksel olarak başkalarının yani zarara uğraması onun zararını azaltmıyor ama psikolojik olarak onu teselli ediyor. Musibette herkesle beraber olmak demek olan teselli hissediyor. Bu kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Pek esassız. Yani herkes giderse ben de giderim. Herkesle beraber cehennemdeyken senin azabın, başkalarının varlığı senin azabını azaltmayacak. Azaltmayacak. Kaldı ki orada cehennemde beraber olan insanlar, arkadaşlar, dostlar birbirlerinin azabını da çekecekler. Birbirleriyle yani dostlukları devam etmeyecek, düşmanlığa dönüşecek. El-ahillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din adu. Kur'an ayeti bu. Yani öyle dostluklar ki o gün birbirine düşman kesilecekler. Yani senin yüzünden ben buradayım. Bak sen beni aldattın, sen beni kumara alıştırdın, sen beni içkiye alıştırdın. İlk defa sen bana teklif ettin. Efendim senin yüzünden işte namaza gidemedim, sen bana engel oldun. O ona çekişip dururlar diyor Kur'an. Çekişip dururlar. Burada beraber işledikleri günahların cezasını da beraber çekerler ama birbirlerine düşman olurlar. İyi yolda, Allah yolunda efendim dostluk kuran insanlar, Allah için birbirlerini sevenler, Allah'ın dinine hizmet yolunda arkadaş olanlar, dost olanların bu arkadaşlıkları, dostlukları cennette ebedileşecek. Ebedi dostluğa dönüşecek. Kötü yolda, şeytan yolunda dostluk kuran insanların dostlukları ise cehennemde düşmanlığa dönüşecek. Yani onlar da orada beraber olacaklar. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sadece cennet için değil, cehennem için de bu geçerlidir. Ama cehennemdeki beraberlik dünyadaki gibi dostça değil, düşmanlığa dönüşerek devam edecek. Korkunç bir şey bu. Yani bunu şöyle anlayabiliriz. Diyelim birkaç kişi bir araya geliyorlar, bir şirket kuruyorlar.
ortak iş kuruyorlar. İşler yolunda gittiği sürece, değil mi? Böyle ilk heyecan, efendim, kar getirdiği sürece o dostluk devam eder. Ama kurdukları iş iflas ederse, iflasla biterse, iflasla neticelenirse, dostluk zaten menfaat dostluğuydu. Değil mi? Herkes zarara girdi. O dostluk devam etmez. Senin yüzünden oldu. Sen ilgilenmedin. Efendim, sen ihmalkarlık yaptın diye o ona suçu yükler ve çekişip dururlar. En büyük iflas cenneti kaybetmektir. Cehenneme gitmektir. Hayatın iflasıdır bu. İşte aslında böyle ha ha hi 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 diye, değil mi, böyle kızlı erkekli efendim lay lay lom ilişkiler yüzeysel bir mutluluk verse de aslında onlar birbirlerini iflasa sürüklüyorlar. Şu ahiret ticaretinde günahlarda beraber olmak birbirini iflasa sürüklemektir. Orada birbirlerine düşman olacaklar. Burada bilmedikleri için, yani cahilliklerinden dolayı birbirlerine iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Birbirlerine iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Orada göreceksiniz birbirlerinize nasıl kötülük yapıyorsunuz. Birbirinizin kuyusunu kazıyorsunuz. Değil mi? Harama efendim teşvik etmekle, haram yollarda beraber olmakla birbirinize ne kadar kötülük yaptığınızı orada göreceksiniz ve utanacaksınız. Hem kendinizden utanacaksınız, hem karşınızdaki insan size düşman olacak, yakanıza yapışacak. Siz sürüklemişseniz onu. O size sebep olmuşsa siz onun yakasına yapışacaksınız. Ya, hatta bu aile için bile, akrabalar için bile böyle. Anne baba çocuklarına karşı görevini yapmamışsa, iyi örnek olmamışsa, efendim, değil mi, çocuğum dünyada başarılı olsun, doktor olsun, avukat olsun, efendim, mühendis olsun, iyi okullarda, yüksek okullarda okusun diye çırpındığı kadar, bu konudaki hassasiyeti kadar çocuğum cenneti de kazansın, Allah'ın rızasını da kazansın, kalıcı başarı ahiret ticaretinde de kazansın diye düşünmemişse, şefkatini tek yönlü kullanmışsa, suistimal etmişse, o çocuk anne babasına bunun hesabını soracaktır. Hem mahşerde hesapta, hem ilelebet, yani o ondan bilecektir kaybetmesinin sebebini, değil mi? Ona bunun hesabını soracaktır. Onun için o gün kişi kaçar. Değil mi? Niye kaçacak normalde yani? Kişi bak, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. Kişi kardeşinden, annesinden, babasından, çocuğundan, eşinden kaçar diyor. Kaçar. Allah rızası dairesinde devam etmemişse beraberlikleri, dostlukları, o gün onu görmek istemez, ondan kaçar. Hani alacaklının borçludan kaçtığı gibi. Ya Allah korusun. Evet, onun için böyle deme diyor. Böyle diyor çünkü nefisler, yani herkes gibi. Ben de herkes gibiyim ya. Herkes zaten aynı filan diye böyle. Çok tehlikeli laflar bunlar. Tehlikeli laflar. Ya. Diyelim sen hapistesin. Hapiste. Tamam, ailen, çocukların iyi şartlarda devam ediyorsa gene teselli bulursun. Ama düşün ki senin çocuğun da senin yanında. Değil mi? Kardeşin de, eşin de, akrabaların da toptan hapsolmuşsunuz. Yani sen kendi ıstırabını çekiyorsun, bir de çocuğunun ıstırabını da çekiyorsun. Elemini de çekiyorsun. İnsan sevdiklerinin saadetiyle mesut olduğu gibi sevdiklerinin şekavetiyle de acı duyar, elem duyar. Değil mi?
Yani musibetin umumi olması psikolojik olarak dünyada teselli eder gibi görünse bile öbür tarafta bu çok esassız olacaktır. Geçerliliği kalmayacaktır. Evet, tekrar okuyorum bu açıklamalarımızdan sonra açıkladığımız şeyi. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber demek olmak olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhaneyi dünyada nazarı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nazarı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakalar olan şu hadisat-ı kevniye tesadüf oyuncağı değiller. Ölüm ölmüyor, ölüm değişmiyor dedi ya, beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor efendim. Yani ahir zamanda toplu ölümler, değil mi? Böyle biraz da dünya yaşlandığı için tabii zahiri sebep olarak hani yaşlanan bir insanın eli ayağı titrer, vücudunda arızalar çok olur. Bu yaşlı dünyamız da çok titriyor. Yani ahir zamanda zelzeleler çoğalacak, musibetler çoğalacak, işte çoğalıyor. Değil mi? Biri bitiyor, biri başlıyor ya. Şimdi koronavirüs geliyor. Çin'den, aman Allah'ım, dünya tetikte, ayakta. Değil mi? Allah sonumuzu hayretsin yani. Gördünüz, Kabe bile tavaf eden kalmamış. Kabe'yi tavafa kapatmışlar yani. Metaf dediğimiz ikinci kattan, üçüncü kattan yapılıyormuş. Ama o alan bomboş. Dünyanın kalbi durdu. Yani bu bizi derin derin düşündürmesi lazım ya. Dünyanın kalbi durur mu ya? Kalbi duran bir dünya ne olacak hali yani? Değil mi? Ömrümüzde görmediğimiz bir olay. Allah hayırlara tebdil etsin. Yani sadece Çinliler değil, Doğu Türkistanlılara zulmettiler. İyi, Çin cezasını buldu, Allah cezalarını verdi. Ekonomik olarak da felç etti ekonomilerini. Bırak ekonomi, mal kaybı, herkes can derdinde, teyakkuzda deyip, yani sadece Çinlilere gelen bir musibet değil bu, bütün dünyaya gelen musibet. İşte Kabe'nin etrafında tavafın durması, umrelerin askıya alınması, değil mi? Bütün Müslümanlara da gelen bir musibet bu. Musibeti umumi. Umumi musibet umumun hatasından gelir. Tüm insanlık olarak suçluyuz yani. Dünyaya çok daldık, maddeye çok daldık, Allah'ı unuttuk, ahireti unuttuk. Cenab-ı Hak depremlerle uyarıyor, çığla uyarıyor, efendim işte savaş riskleri var. Hepsi başımıza gelen musibetler. Değil mi? Bunlar boşuna değil. Bunlar boşuna değil. Hiçbir şey boşuna değil ki bunlar boşuna olsun. Değil mi? Bunu hatırlatıyor efendim. Zelzele gibi vakalar olan şu hadisat-ı kevniye tesadüf oyuncağı değiller. Mesela zemine, nebatat ve hayvanat envaından giydirilen birbiri üstünde birbiri içinde gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler. Nakış nakış, değil mi? Gömlekler, gelinlikler. Şimdi bahar geliyor, her taraf yeşerecek. Baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet âli gayeler içinde kemal-i intizam ile meczup Mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde nasıl oluyor ki küre-i arzın Beni Adem'den, bahusus ehli imandan beğenmediği bir kısım etvar-ı gafletin siklet-i maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi mevt alut hadisat-ı hayatiyesini bir mülhidin neşrettiği gibi gayesiz, tesadüfi zannederek
bütün musibetzedelerinin elim zayiatını bedelsiz hebaen mensur gösterip müthiş bir yeise atarlar. Hem büyük bir hata hem büyük bir zulüm ederler. Bu zulüm de işleniyor çok. Bunu vaktimiz kalmadı, açardım biraz ama İzmir'in zelzelesi münasebetiyle yazılmış bu küçük parça. Evet, yani bunların Allah'la alakası yok. Bunlar tabii olaylardır, işte fay kırılmalarıdır demek büyük bir zulüm. Yani o olaylarda can kaybı olan, mal kaybı olan insanlara büyük bir haksızlık. Yani tesadüfen gitti, yani malları gitti, değil mi? Canları gitti, pisi pisine gittiler demiş oluyorsun ya. Kim bunu kabul eder yani? Zaten üzgün insanlar. Değil mi? O insanların morale ihtiyacı var. Yani güven duymaya ihtiyaçları var. Ya bu işin Allah'la alakası yok demek, değil mi? İnsafsız fay hatlarının, işte kör sağır tabiat kanunlarının insafına kalmış bir hayat nasıl güven verecek? Nasıl bize güven verebilir? Bunu böyle kabul etmek, değil mi? Nasıl nasıl teselli edebilir? Evet, bitiriyorum. Hem büyük bir hata hem büyük bir zulüm ederler. Belki öyle hadiseler bir Hakim-i Rahim'in emriyle ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ipka etmektir ve küfran-ı nimetten gelen günahlara kefarettir. Nasıl ki bir gün gelecek, şu musahhar zemin yüzünün zineti olan asar-ı beşeriyeyi şirk alut, şükürsüz görüp çirkin bulur. Halık'ın emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler, temizler. Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döker, ehli şükre haydi cennete buyurun der. Bundan sonraki parça 14. sözün zeyli de zelzele ile alakalı. Zilzal suresinin ayetlerini tefsir ediyor. Bu manalar tekrar geçecek inşallah orada. Bu son kısım açıklanmaya değer. Onları biraz daha şerh ederiz. Allah razı olsun hepinizden. Alemlerin Rabbine teslim olun.